Dünyamız halen sırrını çözemediğimiz sayısız gizemle dolu. Bilinmeyen dillerde yazılmış antik kitaplar, nasıl ve niçin yapıldığını bilemediğimiz kadim yapılar ve kulaktan kulağa anlatılan kültürün bir parçası haline gelmiş karanlık hikayeler. Bugünkü videomuzda bu gizemlerin arasında bir yolculuğa çıkıp dünyanın dört bir yanını dolaşacağız. Hindistan'ın derinliklerinden Arap çöllerinin ıssızlığına ve Kamboçya'nın gizemli hazinelerine kadar sırların izini süreceğiz. Yolculuğumuz ilk olarak eski dünyanın unutulmuş şehri İrem ile başlayacak. Kur'an'da bile görkemi ve gelişmişliğiyle anlatılan İrem, eski çağlarda yok edilmiş bir kavmin eseri olarak tarihte yerini almış bir kent. Gelin bu şehrin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Hepinize iyi seyirler. Bir zamanlar günümüz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında kalan kadim çöllerde içinde yaşayan bütün halkı ile birlikte gizemli bir şekilde yok olan bir şehirden bahsedilir. Efsaneye göre bu şehirde insanlar cinler olarak adlandırılan yabancı varlıklarla konuşurlarmış. Dinler ise bu şehrin zamanında devlere ev sahipliği yaptığını söyler. Günümüzde Rab el Kali yani terk edilmiş diyar olarak bilinen çöllerde bütün sırları ve gizemleriyle kumların Atlantis'i olan kadim ve şeytani şehir İrem yatmaktadır. Kur'an'da şehrin putperestliğinden ve aynı zamanda eşsiz güzelliğinden bahsedilirken günümüz popüler kültürünün en gizemli yazarlarından biri olan H.P. Lovecraft'ın eserlerinde de kara büyünün merkezi olarak bu şehirden bahsedilir. Hikayelerde bu şehrin uzaydan gelen iblis varlık Cthulhu yani antik olan varlık tarikatının doğum yeri olduğundan bahsedilir. İslam inancında İrem Krallığı devasa sütunların kapladığı ve insanlara göre çok daha büyük, akıllı ve üstün bir ırk olan devlerin yaşadığı şehir olarak tarif edilir. Fakat üstün güçleri onları kibire sürüklemiştir ve bunun bir sonucu olarak Allah bu kavmin üstüne öfkesini salarak onları helak etmiştir. Peki yaşadığımız 21. yüzyılda gerçekten bu şehre ve orada yaşayan bu gizemli ırka dair kalıntılar bulabildik mi? Yoksa anlatılan hikayeler aslında bu dünyadan bile olmayan bir kültürden mi bahsetmekte? Gelin gerçekleri birlikte bulalım. Gerçeği Bulun bir önceki bölümünde sizlere H.P. Lovecraft'ın yazdığı hikayesi gizemlerle dolu Necronomicon'dan bahsetmiştim. Kitabın hikayelerinde kadim İrem şehri çok önemli bir yer tutmaktadır. Hatta Lovecraft bu büyük kitabının yazılmasını sağlayan bilgilerin Abdülelhazret tarafından bu şehrin kalıntılarında bulunduğunu güzel bir şekilde hikayeleştirip yazmıştır. Onun romanlarında bu karanlık şehir sürüngen ırkı ile bağlantılıdır ve Cthulhu tarikatının yuvasıdır. Hikayeler ne kadar güzel olsa da H.P. Lovecraft bunların tamamen kendi hayal ürünü olan şeyler olduğunu defalarca dile getirmiştir. Lakin yarattığı bu evreni o kadar detaylı ve güzel işlemiştir ki pek çok insan kitaplarda geçen bu hikayelerin gerçek olduğunu ve Lovecraft'ın farklı kitaplardan edindiği kadim bilgilerin üstünü kapatarak hikayeleştirdiğine inanmaktadır. 2007 yılında komplo teorisyeni Philip Gardner, Gizli Tarikatlar adlı kitabında İrem şehrinden ve şehrin gerçekten de zamanında okült ayinlerin bir merkezi olduğundan bahseder. 5 yıl sonra ise araştırmacı yazar Bob Curran, Kayıp Yerler ve Unutulmuş Diyarlar adlı kitabında İrem şehrinin detaylı bir mitolojik, kültürel ve dini araştırmasını yaparak şu satırları yazmıştır. Bazı kültürler İrem şehrinin bizzat cinler tarafından Adem daha yaratılmadan çok önce yapıldığından bahseder. İnsanlar bu şehre çok uzun zaman sonra yerleşmişlerdir. Bu olay şehrin günümüzde anılan adının oluşturulmasına vesile olmuştur. İrem of Pillars yani sütunların şehri İrem. Lakin eski Arapçada sütun anlamına gelen kelime aslında sütun değil, antik olanlar, eskiler anlamına gelmektedir. Yani düzgün bir çeviri yapılırsa şehrin insanlar tarafından verilen gerçek adı antik olanların, eskilerin şehri İrem'dir. Bazı çevirilerde cinlerin şehri İrem olarak da geçer. Normalde cin kelimesi Arapçada zannettiğiniz gibi sadece farklı boyuttaki dumansız ateşten varlıkları tanımlamak için kullanılmaz. Aslında cin kelimesi yabancı, buralardan olmayan anlamına gelir. Yani cin kelimesi Arabistan dışında yaşayan bir kişi için kullanılabileceği gibi uzaydan gelen bir varlık için de kullanılabilir. Philip Gardner, İrem şehrini aynı zamanda gözleyenler olarak bilinen ırkla bağdaştırır. Vatikan'ın ısrarla üstünü örtmeye çalıştığı tartışmalı eser, Enok Peygamber'in kitabında gözleyenlerin insanlığın gelişimini kontrol etmek için görevlendirilmiş dev melekler olduğundan bahsedilir. Yahudilik ve bazı Hristiyan mezheplerde ise bu varlıklara nefilim denmektedir. Günümüzde ise biz bu canlılara antik uzaylılar demekteyiz.
İsimleri dinler arasında değişiklik gösterse de özellikleri birbirine benzemektedir. Genel mitolojide bu canlılar gözlemledikleri insanlara karşı tutku beslemeye ve bazı insan kadınları ile birlikte olmaya başlarlar. Öyle ki bazıları görevlerinden dahi feragat ederek kalıcı olarak insanlarla birlikte dünyada yaşamayı seçerler. İslam kültüründe meleklerin bu tarz davranışlarından bahsedilmese de Arap folkloründe antik varlıkların şehri İrem'in büyük tufandan önce bu canlıların evi olduğu bilgisi yayılmıştır. Arap tarihçi, gezgin ve coğrafyacı El-Masudi, Akbar Al-Zaman adlı ansiklopedisinde İslam öncesi Arapların Ad kavminden Nefilim yani devler olarak bahsettiklerini yazmıştır. Peki tüm bu bilgiler ışığında İrem şehrine gerçekten var olmuş diyebilir miyiz? Gerçekten bu kadim şehir insan ırkından farklı bir türe ev sahipliği yapmış mıydı? Cevapları bulmak için 1970'li yılların Suriye'sine gidiyoruz. 1973 yılında arkeologlar antik şehri Elba'yı araştırırken kazara dönemin en büyük çivi yazısı tabletlerinin keşfini yaparlar. Elba şehrinde bulunan kütüphanede dönemin yazıtlarından 4000 yıl daha eski kil tabletler bulunmuştur. Ve antik Sümer, Akkad gibi İslam öncesi imparatorlukların gizli tarihine ışık tutmuştur. Bu tabletlerin bir kısmında Elba'nın yıllar içerisinde ticaret yaptığı tüm medeniyetlerin bilgileri bulunmaktaydı. İçlerinden birisi de en başta bahsettiğim günümüz terk edilmiş diğer çöllerinde bulunan İrem halkıdır. Günümüzde ıssız bir çöl olan bu bölgede yaşayan devlere Ad kavmi denmiştir. Liderleri ise Şakkat bin Ad'dır. Şehir tarihte başka isimlerle de anılmıştır. Bunlardan en meşhur olanları ise Uber ve hikaye kitaplarında geçen ismiyle isimsiz şehirdir. Kur'an'ın ve İslam kültürünün aktardığı bilgilere göre ise Ad kavmi insanları normal bir insana göre çok daha büyük olan, elleriyle bir ağacı bile kökünden sökecek güce sahip bir ırktı. Aynı zamanda üstün bir teknolojiye sahip bu ırk, binaları ve sütunları gökyüzüne uzanan bu harika şehrin kurucularının soyundan gelmekteydi. Bazı uç tarihçilere göre Ad kavmi bir zamanlar vahşi bir yönetimle bütün Arap Yarımadası'nın kontrolünü elinde tutmaktaydı. İşte tüm bu vahşet, putperestlik, kibir ve yasak ilimlerin kullanımından ötürü Kur'an'a göre Allah bu kavmin üstüne yok edici bir kum fırtınası salarak yeryüzünden silmiştir. Günümüzde arkeologlar ve tarihçiler İrem şehrinin M.Ö. 4000 yılında devasa çapta bir felaket sonucu yok olduğunu düşünmektedir. Lakin şehrin kurucularına dair bulgular henüz bulunamamıştır. Gelişen uydu teknolojileri sayesinde Arap Yarımadası'nda hiçliğin ortasında pek çok garip şekil her geçen gün tespit edilmekte. Bu oluşumların pek çoğunun çiftçilik, yerleşim gibi insan kültürü ile alakası olmayan, daha ziyade Peru'daki Nazca çizgileri gibi sadece havadan bakıldığında anlamlı bazı yönlendirme ve astronomik düzenekler olduğu anlaşılmıştır. Bu da ister istemez insanın aklına kim neden ıssız çöle bu tarz yapılar inşa etmiştir gibi sorular getirmekte. Lakin şu bir gerçek ki pek çok coğrafyacıya göre Arap Yarımadası her daim böyle değildi. Bundan binlerce yıl önce günümüzde çöl olan yerler çok daha verimli, yeşillik ve sulak araziler ile doluydu. Tam olarak sebebi bilinmeyen bir felaketten ötürü bölgenin günümüzdeki ıssız ve çorak halini aldığı düşünülmektedir. Ama gelin görün ki son yıllarda keşfedilen pek çok antik Sümer yazıtı tüm bu sırları ve insanlık tarihi hakkında bilinmeyen gizemleri yavaş yavaş aydınlatmaya başlamıştır. Bu tabletler sayesinde tarihin akışında boşlukta kalan yerleri artık doldurmaya başladık. Ve tüm bu sırların arkasında her seferinde karşımıza aynı varlıklar çıkmaya başladı. Anunnakiler. Bir sonraki videoda insanlığın gelişimini kontrol etmek bir yana, bulunan metinlere göre belki de bizi baştan tasarlayıp yaratmış bu ırk ile ilgili sırları birlikte göreceğiz. Ve serimizin sonunda Kadim İrem şehrinden tutun, dünyadaki ilk şehir olan Eridu'ya kadar bu gizemli yerleri kim nasıl yaptı ve nasıl yok oldular, tüm bu sorular aydınlanmış olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Orta Doğu ilginç kültürü, derin folkloru ve pek çok inanca ev sahipliği yapmış geçmişiyle hikayeler açısından son derece zengin bir coğrafya. Ve o sonsuz kumların altında ne gibi sırlar gizli insan düşünmeden edemiyor. Bu hikayelerin her ne kadar bazıları tamamen sessiz, çöl gecelerinin atmosferi altında yazılan ya da anlatılan şeyler olsalar da bazılarının arkasında da yüzlerce yıl boyunca çözülememiş olaylar yatmakta. Bunlardan birisi de tarih boyunca çevresinde dolaşmanın sakıncalı olarak görüldüğü ve ona fazla yaklaşan kişilerin aklını yitirdiği ve paranormal olaylar yaşadığı Berehut Kuyusu. Kuyunun saçtığı dehşet o kadar uzun bir süre bu coğrafyanın insanlarını etkilemiş ki rivayetlere göre Muhammed Peygamber bile oradan uzak durulması gerektiğini çevresindekilere aktarmış. Peki bu kuyu neyin nesi?
Nasıl oluyor da çağlar boyunca istikrarlı bir şekilde herkes oranın cinlerin dehlizi olduğunu anlatabiliyor? Ve en önemlisi modern bilim bu konuda ne diyor? Tarihi de kendisi kadar derin ve karanlık olan Berehut kuyusuna doğru yolculuğumuz başlıyor. Destanlara göre tarihi M.Ö. 110 yılına dayanan Himyar Krallığı'nın lideri Sayf bin Yazan, ordusu ile cinlerden oluşan bir topluluğa karşı büyük bir savaş verir. Destanlarda bu cinler Atarit olarak adlandırılan şekil değiştirebilen canlılardan oluşmaktadır. Ve çetin bir savaş sonrası kral cin ordusunu yok ederek kalan cinleri çölün ortasındaki gizemli bir hapishaneye hapseder. Yemen çöllerinin derinliklerinde yatan ve yıllar içerisinde onlarca insanı ve canlıyı hasta edip öldüren uğursuz, dipsiz bir kuyu olan Berehut kuyusu. Efsanelere göre uğursuz varlıkların hapsedildiği bu kuyu eğer insanoğlu tarafından yanlışlıkla açılacak olursa içindeki sayısız kötü iblis dünyaya yayılıp hayatı yok edecektir. Ve şu an bir grup araştırmacı tam olarak bunu yapmaktalar. Ve bu uğursuz kuyuda keşfettikleri şey efsanelerde geçen tüm o varlıklardan çok ama çok daha tehlikeli bir şey. Gelin sırlarla dolu bu karanlık kuyu hakkındaki gerçekleri birlikte bulalım. Anlatılanlara göre kutsal ahit sandığının ve efsanevi Saba melikesi Belkıs'ın toprakları olan Yemen, sırlar ve gizemlerle dolu kadim bir ülke. Bu efsanelerden belki de günümüze kadar ulaşan en gizemlilerden birisi de Berehut kuyusudur. Güneş ışıklarının bile dibini aydınlatamadığı bu kuyu, yıllardır bölgede yaşanan pek çok paranormal olayın ve gizemli yok oluşların kaynağı olarak gösterilmiş ve yerel halk tarafından uğursuz varlıkların yuvası olarak lanse edilmiştir. Bu hikayelerden bazıları meraklı insanların kuyunun sırrını çözmeye çalışırken içine düşüp ölmeleri gibi hikayeler olsa da bazıları daha sıra dışıdır. Bunlardan bir tanesi yıllar önce Yemen'in korkunç bir kuraklıkla savaştığı zamana dayanır. Anlatılanlara göre susuzluktan çaresiz hale gelen köylüler kuyunun dibinde su bulmak umuduyla içlerinden birini ipe bağlayarak bu dipsiz kuyuya doğru indirmeye başlarlar. Daha dibe varmadan genç adamın çığlıkları mağarayı inletmeye başlar ve arkadaşlarına kendisini yukarı çekmeleri için bağırmaya başlar. Arkadaşları genç adamı yukarı çektiklerinde ise olanlar olmuştur. Genç adamın belinden aşağısı parçalanmış bir şekilde ölü bulurlar. Her ne kadar bu hikayenin resmi kanıtları bulunmasa da halk arasında yıllardır anlatılmaya devam eder. Yemen folkloründe Kral Sayf bin Yazan, Himyar Krallığı adına Yemen topraklarını yeniden ele geçirmek için o zamanlar bölgenin hakimi olan bir cin kavmiyle savaşmak zorunda kalır. Ve uzun mücadeleler sonucunda bu varlıkları yenerek onları aynı Hazreti Süleyman'ın kontrol ettiği gibi kontrol etmeye başlar. Ve bu uğursuz varlıkları Berehut kuyusuna hapseder. Berehut adı ise cinlerin diyarı anlamına gelmektedir. Bölge halkı kuyunun etrafında sıra dışı canlılar gördüklerini, geceleri bölgede uyuyanların ya delirdiğini ya da öldüğünü anlatırlar. Ve tüm bunlara sebep olarak ise bölgedeki cinleri ya da iblisleri sorumlu tutarlar. Bu hikayelerin sonucu olarak 2021'deki keşif çalışmasından önce yakınlardaki Hadramut Üniversitesi bölgede National Geographic adına bir keşif görevi yapmayı kabul eder. Keşif için bölgeye 3 araştırmacı gönderilir. Fakat keşif görevi bir felaketle sonuçlanır. Hayatta kalan 2 kişinin ifadelerine göre keşif lideri kamp alanında bir anda çığlıklar atarak uyanır ve korkudan kendisini kaybetmiş bir şekilde kendisine görünmez bir varlığın saldırmakta olduğunu haykırır. Panik ve korku içinde "Dumah, Dumah" diye bağırır ve nihayetinde kuyunun içine düşerek hayatını kaybeder. Dumah ya da İslami kaynaklarda geçen adıyla Dumat, sessizlik anlamına gelir. Ve Yahudi ve İslam edebiyatında kötü ölüler üzerinde hakimiyeti olan bin gözlü bir melek olarak tasvir edilir. Aslında kadim Mısır'ın koruyucusu olarak yaratılmış bu melek zamanla yozlaştığı için lanetlenir ve iblislerle birlikte cehenneme gönderilir. Olay sonrası bölge öte alemden haber almaya çalışan büyücüler ve cadılar gibi antik ayinler yapan gruplar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir nokta haline gelir. Olaylar zinciri sadece kuyu ile sınırlı değildir. Bölgenin etrafındaki yerleşkeler olan El Mahra ve Hadramut'ta insanlar yeraltı kuyularından gelen kötü kokulardan ve bu suyu içen insanların ve hayvanların hastalandığından bahsederler. Bu anlatılanlar o kadar eskiye dayanmaktadır ki zamanında Hz. Muhammed'in bile bölgedeki kuyulardan su içilmemesi için uyarıda bulunduğu rivayet edilir. 2013 yılına geldiğimizde bu sefer Yemen'in önde gelen medya şirketlerinden birisi olan Çöl Aslanı isimli firma gazetesi için bölgeye bir keşif gezisi düzenler. Kameralar ve modern ekipmanlarla donatılmış bir kaşif ip ile aşağı sarkıtılmaya başlar. Fakat 100 metre derinliğe geldiğinde çığlıklar atarak yüzeye çekilmek istediğini söyler. Araştırmacı yukarı çekildiğinde mağara duvarlarının şekil değiştirmeye başladığını ve üstüne gelmeye başladığını anlatır.
Adamın çektiği video kayıtlarını incelemeye çalışan ekip ise kameraların gerekli ışık koşulları sağlanmış olmasına rağmen sadece karanlık bir görüntü çekmesi karşısında şoka uğrarlar. Lakin bölgede elektronik ekipmanların bozulması sık görülen bir olay. 2019 yılında çeşitli YouTube kanalları dronlar ile mağarayı keşfetmeye çalışırlar. Fakat hepsinin dronları teknik sorunlar nedeniyle mağaraya iniş yapamaz. 2021 yılında ise Umman Teknoloji Üniversitesi, Muhammed Kindi önderliğinde tam teşekküllü bir keşif gezisi organize eder. Ve belki de binlerce yıl sonra ilk kez insanoğlu mağaranın dibine ulaşabilir. 112 metre derinliğe sahip mağaranın dibinde pek çok hayvan kemiğine rastlanır ve içinde yaşayan yılanlar, yarasalar ve çeşitli böcek türleri keşfedilir. Lakin mağaranın ve yeraltı sisteminin cinlerden ya da şeytanlardan çok daha tehlikeli bir geçmişi olduğu anlaşılır. Antik bir süper volkan. Evet, binlerce yıldır çeşitli şeytani güçlerle ilişkilendirilen mağara ve ona bağlı yeraltı sistemi aslında antik bir süpervolkan tarafından oluşturulmuş bir oluşumdur. Ve ilginç bir tesadüftür ki gerçekten açılması yani patlaması durumunda efsanelerdeki gibi iblisler ile değil ama dünyadaki yaşamı büyük ölçüde silebilecek bir güce sahiptir. Yıllar yılı sularını içen insanların hasta olmasının yeraltı gazlarının ve volkanik kükürt ve sülfürün suya karışmasına ötürü olduğu ortaya çıkar. Kuyu etrafında yaşanan paranormal olaylar ise bölgeye giden meraklı kişilerin yine bu gazlardan dolayı farkında olmadan zehirlendikleri için çeşitli halüsinasyonlar görmesinden ötürü ortaya çıktığı bilimsel olarak kanıtlanır. Berahut kuyusu binlerce yıldır anlatılan hikayelerden dolayı insanların bilinçaltında biriken korku ve aklı bulandıran zehirli gazlar sonucu kişilerin dehşet verici halüsinasyonlar görmesine, delirmesine ve hatta gaza maruz kalma miktarına göre ölmesine bile sebep olabilir. Bu mağara ve etrafında yaratılan efsaneler aslında bize kadim inanışlar ve efsaneler hakkında çok güzel bir bilgi vermektedir. Her iki açıdan da bakacak olursak, çılgınca olsa bile pek çok efsanenin arkasında aslında bir gerçeğin yattığını ve hemen hemen her zaman bu anlatılan sıra dışı olayların aslında araştırıldığında mantıklı açıklamalarının olduğu gerçeği ortaya çıkar. İnsanlığın tüm bu gerçekleri aydınlatmak için kullandığı yegane metodu ise bilimdir. Evet, gezegenimiz bilimin de açıklayamadığı onlarca hikayeyle dolu. Fakat bize anlatılanlara körü körüne inanıp bunları nesilden nesile aktarılan bir mit, bir adet ya da bir inanış biçimine getirmeden önce mantık ve bilim ışığında öncelikle arkasında yatan gerçekleri aramak ve öğrenmek her insanın mutlak önceliği olmalıdır. Aksi halde 2022 yılında yaşıyor olsanız bile kafanız cahiliye döneminde kalmaya devam eder. Bir sonraki videom aynı bu olay gibi aslında kökeni ve tarihi oldukça açıklanabilir olan fakat günümüzde kutsal bir cisimmiş gibi neredeyse ona tapınılan başka bir efsaneyi aydınlatacak. Hacerül Esved. İçeriklerin devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Orta Doğu'nun hikayeleri bitmez. Dedim ya, son derece zengin bir geçmişi var. Fakat dünyamızdaki ilginç olaylar ve sıra dışı yapılar sadece Orta Doğu ile sınırlı değil. Hatta dünyanın dört bir yanında binlerce yıllık geçmişe sahip onlarca sıra dışı yer bulunmakta. Ve özellikle Güney Amerika kıtası bu kadim yapıların son derece fazla olduğu diyarlardan birisi. Her ne kadar kıtanın yoğun bitki örtüsü pek çok antik kenti binlerce yıldır gizlemiş olsa da gelişen teknolojiler sayesinde ve özellikle uydu liderleri sayesinde her geçen gün ormanın kalbinde yeni yerleşim yerleri ve dev yapılar bulunmaya başlandı. Fakat bu yapıların şu an için belki de zirvesi, kökeni de kendisi kadar gizemli olan Teotihuacan olsa gerek. Ona bu ismin verilmesi ise bu gizemi daha da derinleştiriyor. Şehir zamanının o kadar ilerisinde bir tekniğe sahip ki yerliler burayı ancak tanrıların yapabileceğini düşünmüşler. Ve oraya bu sebepten Teotihuacan yani tanrıların doğduğu şehir demişler. Çok iddialı bir isim değil mi? Fakat videoyu izlediğinizde bu iddiaların aslında hiç de asılsız olmadığını anlayacaksınız. Hepinize iyi seyirler. Meksiko City, Meksika'nın başkenti. Dünyanın en kalabalık ve en eski şehirlerinden biri. Şehrin altında ise ondan çok daha eski bir Aztek şehri olan Tenochtitlan yatmakta. Aztekler 1300'lü ve 1500'lü yıllar arasında bölgedeki mutlak güçlerden birisiydi ve Tenochtitlan da onların ilk yerleşim yerleriydi. Oldukça sofistike bir şekilde kanallar ve yollar ile birbirine bağlanmış bu yer, zamanın en gelişmiş Avrupa şehrinden bile kat be kat daha fazla gelişmiş bir altyapı ve üst yapı sistemine sahipti. Lakin Aztek inancına göre onların ataları çok daha farklı bir yerden gelmişlerdi. Ülkenin kuzeyindeki Chiquimostra denilen bir diyardan. İşleri daha gizemli hale sokan şey ise Chiquimostra'nın bir şehir değil, bir yeraltı mağara sistemi olarak destanlarda geçmesiydi. Yer altında inşa edildiğine inanılan 7 bölmeden oluşan ve her bölmede özel bir kavmin olduğu bu mağara sistemi
Azteklerin doğum yeriydi. Yüzlerce yıl boyunca uzmanlar bu şehri uydurma bir mit olarak düşünseler de geçtiğimiz yıllarda yapılan keşifler ile gerçekten Azteklerin destanındaki bu kadim yaratılış mağara sisteminin gerçek olduğu ortaya çıktı. Hem de belki de bütün Amerika kıtasının en olağanüstü ve kutsal yeri olan Tanrıların şehri olarak adlandırılan Teotihuacan'da. Gelin bu kadim şehrin sırlarını birlikte keşfedelim. 16. yüzyılda İspanyol tarihçi Jerónimo de Mendieta, bölgedeki yerel halkın destanlarını ve inançlarını kayıt altına almaya başlar. Anlatılanlara göre Aztek ırkı bizzat tanrılar tarafından bu yeraltı mağaralarında yaratılmış. Hikayelerin detayları ise şöyle. Çok uzun zaman önce göklerden hançer şeklini andıran bir araç dünyaya inerek yerleri titretir. Araçtan inen tanrılar ise Aztek medeniyetinin ilk kurucularıdır. Bu tanrılar sadece Aztek medeniyetini değil, bizzat hikayelere göre Aztek ırkını da kendi suretlerinden kan, kemik ve kili karıştırarak yaratmışlardır. Bir önceki videom olan Tanrılar ve Uzaylıları izlediyseniz, antik tanrıların bizi kendi suretlerinden kili kullanarak yaratmaları olayının kökenlerini görmüşsünüzdür. Karşımıza bir kez daha birebir aynı anlatım çıkmakta ve dünya çapındaki destanlarda geçen kil, kül, toprak gibi kelimelerin genetik kod ya da DNA anlamı taşıdığını aklınızda bulundurduğunuzda gerçekten birbirinden binlerce kilometre mesafedeki antik uygarlıkların nasıl aynı bir ortak yaratılış potasında buluştuğunu bir kez daha görürsünüz. Biz konumuza devam edelim. Bu yaratılış mağaralarının üzerinde bulunduğu düşünülen Teotihuacan şehri 8 kilometrekare alana yayılmış, 3 adet devasa ve onlarca çeşitli ebatta piramitten oluşmuş ayinsel bir merkezdi. Şehrin mimarisine yukarıdan baktığınızda bu şekilde sanki dağınık bir tasarıma sahip gibi görünse de detaylara indiğinizde bu şehrin aslında nedenli sıra dışı bir tasarıma sahip olduğunu anlarsınız. Gözünüze çarpan 3 büyük piramit, Orion kemerindeki 3 yıldızın birebir iz düşümü olacak şekilde açısal olarak inşa edilmiştir. Antik kültürlerin pek çoğunda Orion kemeri ve takım yıldızları tanrıların evi olarak gösterilmiş ve kutsal kabul edilmiştir. Dünyamızda buna tıpatıp benzeyen bir başka yapı sistemi daha mevcut. Giza piramitleri. Antik Mısır'ın bu dev yapıları tıpkı bu şekilde birebir Orion kemerinin iz düşümü olacak şekilde tasarlanmış. Aranızda bunlar tesadüf olabilir diyenler için şu bilgiyi de vereyim. Teotihuacan'daki en büyük piramit olan Güneş piramitinin taban alanı ile Mısır'daki Büyük piramitinki birebir aynıdır. Büyük piramitin yüksekliği ise Güneş piramidinin tam olarak 2 katıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz kanalımdaki piramitler videomu izleyebilirsiniz. İnanılmaz bir astronomik hassasiyetle yapılan bu şehrin tarihi ise çok daha gizemlidir. Şehir Azteklerle özleştirilmiş olsa da aslında Aztekler buraya şehrin terk edilişinden yüzlerce yıl sonra gelip yerleşmişlerdir. Bu antik şehri kimin yaptığına dair en ufak bir tarihi bilgi bulunmamakta. Bunun en başlıca sebeplerinden birisi ise aynı tüm Mısır'daki yapıların tarihi anlatan çok sayıda hieroglifle dolu olmasına rağmen Büyük Piramit'te tek bir hieroglif olmaması gibi Teotihuacan'daki bu devasa piramitte de kimlerin nasıl, ne zaman ve neden bu yapıları inşa ettiklerine dair ya da herhangi bir olaya dair hiçbir taş oyması, hieroglif ya da betimleme bulunmamaktadır. Dev piramitleri çevreleyen küçük piramitlerin ise dikkat ederseniz tepeleri geniş bir biçimde düzdür. İnsan düşünmeden edemiyor. Tanrılara adanmış bir alan. Oldukça geniş yolların etrafına konumlandırılmış tepeleri dümdüz merdivenli piramitler. Bunlar sanki zamanında birileri bu piramitlerin üstüne iniş yapsın diye tasarlanmış gibi değil mi? Ve aslında şehrin gizemlerinin derinliklerine indikçe bu teorinin ne kadar mantıklı olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Videonun başında Amerika kıtasındaki antik medeniyetlerin kutsal yaratılış mağaralarına inandıklarını ve bu mağaraların Teotihuacan'ın altında olduğuna dair kalıntılar bulunduğunu size söylemiştim. Gelin biraz bu konunun derinliklerine inelim. Arkeolog Sergio Gomez, Azteklerin en büyük tanrılarından birisi olan Quetzalcoatl'a adanmış olan piramitte aşırı yağışlı geçen bir sezon sonrası tesadüfen oluşan bir obruk sayesinde şehrin altında uzanan büyük bir mağara ve kanal sistemi keşfeder. Alana zarar vermemek adına bu yeraltı kazıları oldukça hassas ve yavaş bir şekilde günümüzde bile devam etmekte. Şu ana kadar Quetzalcoatl tapınağından Güneş piramidine kadar neredeyse ulaşılmış durumda. Ve sadece bu kısıtlı alanda bile bulunan eserler şok edici nitelikte. Arkeologlar tünel sistemi boyunca yüzlerce seramik eser, seramik kaplar ve zümrütten heykeller bulmuşlardır. Tünelin sonunda ulaştıkları bir odacıkta ise dışı altın kaplanmış yüzlerce seramik dairenin bulunduğu bir oda keşfetmişlerdir.
Ve yine tünelde bulunan odada hiçbir hieroglif ya da bu gizem bulutunu dağıtacak tek bir bilgi kaynağı dahi bulamamışlardır. Yer altındaki gizemler bununla da bitmiyor. Birkaç sene önce Quetzalcoatl'a adanan piramidin arka kısmında yapılan kazılarda 2 adet devasa yeraltı odası keşfedilir. Ve belki de bu keşif alanda şimdiye kadar bulunan en sıra dışı olaydı. Odalardan birisinde yapılan incelemede zeminde kocaman bir havuz keşfedilir. Lakin bu havuzu ilginç kılan şey ise havuzun tamamen sıvı civa ile kaplı olmasıdır. Civayı doğada sıvı şekilde bulmak neredeyse imkansızdır. Genelde zincifre denilen bir maddenin bazı kompleks kimyasal işlemlere sokulması ve yüksek ısıya maruz bırakılması sonucu sıvı halde üretilebilir. Doğası gereği nadir olmasını, üretiminin oldukça zor olmasını geçtim. Sıvı civa üretimi prosedürü inanılmaz derecede zehirli bir süreçtir ve maruz kalan insanları hızlı bir şekilde hasta edip öldürür. Yani yer altında bulunan özel odadaki koca bir havuzu antik insanların neden ve nasıl sıvı civa ile doldurdukları çözülememiş bir gizemdir. Bize bu konuda ufak bilgiler veren bir yer daha var. Ve burası Teotihuacan'dan binlerce kilometre ötede hayatını tanrılar gibi ölümsüz olmaya adamış bir adamın ülkesi. Kadim Çin topraklarındayız. Çin'in ilk imparatorunun eşsiz yeraltı mezarı. Çin'in ilk kralı olan Qin Shi Huang, M.Ö. 259 yılında doğmuş ve 49 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Hayatını ölümsüzlüğe adamış biri için oldukça erken değil mi? Arkasında yatan sebep ise oldukça ilginç. Qin Shi Huang edindiği kadim bilgiler ve mitlerden yola çıkarak antik tanrılar gibi ölümsüz bir hükümdar olma fikrini saplantı haline getirir. Ve yaptığı araştırmalar sonucu karşısına tanrılarla doğrudan ilintili bir maden çıkar. Sıvı civa. Lakin tanrılar dediğimiz antik uzaylıların sıvı civayı ne amaçla kullandıkları metinlerde yer almaz. Bu günümüzde bile çözmekte zorlandığımız bir olay. Çünkü civa günümüzde sadece ileri teknoloji makinelerde kullanılan bir maden. Qin Shi Huang basit bir düşünceyle sıvı civayı ölümsüzlük ile ilişkilendirir ve her gün küçük dozlarda içmeye başlar. Bilmediği şey ise bunun ona ölümsüzlük yerine korkunç bir erken ölüm götürecek olmasıdır. Civanın zehri yavaş yavaş imparatorun beynindeki sinirleri yok etmeye başlar. Kral gün geçtikçe delirmeye, daha obsesif hale gelmeye ve vücudunda ciddi alerjik yaralar oluşmaya başlar. Hekimleri kralın isteği üzerine kutsal sayılan sıvı civadan şifa için ona daha çok vermeye başlarlar. Ve nihayetinde kral 49 yaşında acılar içinde delirerek ölür. Lakin kimse olayı tanrıların madeni sayılan sıvı civaya bağlamaz. Bu sebepten kralı onurlandırmak için devasa yeraltı mezarına sarayın küçük bir replikası inşa edilir ve etrafı sıvı civadan akan küçük nehirlerle süslenir. Oldukça ironik bir olay. Güney Amerika'ya döndüğümüzde ise sıvı civa odasının gizemi alandaki bir başka diğer keşif ile birleşince daha farklı bir boyut kazanır. 1906 yılında Leopold Obantres bölgeyi yoğun bitki ve toprak örtüsünden arındırırken özellikle devasa güneş piramidinin tepesini kaplayan kalın bir mika katmanı keşfeder. Günümüzde özellikle elektronik ve ısı yalıtımı teknolojilerinde kullanılan mikanın hem piramitte hem de alanda çeşitli yeraltı odalarına yayılmış şekilde bulunması dönemin bilim insanlarını şok eder. Çünkü alana en yakın bilinen mika kaynağı 3000 kilometre ötede günümüz Brezilya'sındadır. Arkeologlar ayrıca spesifik olarak bu mika odalarına doğru giden su kanalları tespit etmişlerdir. İlginç olan ise yer altına inildiği anda hem bu kanalların hem de ulaştıkları odaların tamamen mika ile kaplanmış olmasıydı. Arkeologlar tam güneş piramidinin altına doğru giden başka mika kaplı kanallar da buldular ve önümüzdeki yıllarda kazı çalışmalarının tamamlanması beklenmekte. Alanda açığa çıkacak sırlar bitmekten çok uzakta ve belki de ileride yapılacak keşiflerle doğrudan elektrik teknolojisiyle alakalı bir materyalin binlerce kilometre uzaklıktan getirilip devasa bir piramidi neden bu maddeyle kapladıkları sorusuna da cevap bulabiliriz. Gelin şimdi destanlar ve mitlerle bu antik alanı özetleyerek ele alalım. İspanyol kaşiflerin bölge kabilelerinden aldıkları bilgiler ve günümüzde çevirisi yapılan tabletler ele alındığında karşımıza tüm detaylarıyla bir hikaye çıkmakta. İnanışa göre binlerce yıl önce tüm dünyayı kötülükten ve çürümüşlükten arındıran bir tufan olduğu ve yaşayan tüm varlıkların öldüğü söylenir. Ki bunların arasında insanlar, devler ve cüceler de vardır. Daha da ilginci antik Amerikan medeniyetleri bu felaketlerin daha önce de yaşandığını ve her birinde farklı bir şekilde dünyanın o döneminin kapandığını anlatırlar. Sonuncu olan ise su ile olmuştur ve inanışa göre bir sonraki olacak olan ateş ile olacaktır. Bu yok oluş sonrası tanrılar kutsal mağarada bölgenin yeniden popüler olması için kendi suretlerinden insanı tekrar yaratarak var etmişlerdir.
Başta da dediğim gibi bu mağaraların Teotihuacan kutsal kentinin altında olduğu ise günümüzdeki en kuvvetli teoridir. Her şeyi birleştirdiğimizde elimizde kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen çok ama çok eski bir kutsal alan var. Bu alan bizzat Orion kemerindeki yıldızların iz düşümü olacak şekilde yapılmış. Sanki birer iniş alanına benzeyen onlarca tepesi düz merdivenli piramit ile detaylandırılmış. Şehrin ilk katman yeraltı kazılarında karşımıza süper iletken sınıfına giren sıvı civanın kullanıldığı, elektrik yalıtımı ve ısı izolasyonunda kullandığımız mikadan odaların olduğu ve ne anlama geldiği bilinmeyen altın kaplama dairelerin olduğu gerçeği çıkmıştır. Ve bu üç madde de günümüzde ileri teknoloji işlemlerde kullanılan üretimi ve işlenmesi oldukça zor materyaller. Tüm bunlar birleştirildiğinde karşımıza antik uzaylıların belki de zamanında yüksek teknoloji gerektiren işleri ve hatta mitlerdeki gibi insanları tasarlayıp üretmek için kullandıkları bir alan çıkmakta. Kadim Amerikan medeniyetleri için son derece kutsal sayılan bu alanın daha pek çok sırrı açığa çıkmak için beklemekte. Kim bilir, belki önümüzdeki yıllarda yapılacak bir keşif ile birlikte Teotihuacan'ın belki de gerçekten bizzat tanrıların şehri olduğu bütün kanıtlarıyla ortaya çıkar. Evet, Teotihuacan gerçekten büyüleyici bir yer. Ve kim bilir zamanla bölgede daha neler keşfedilecek. Hatta oradaki büyük piramidin bile altında daha büyük bir yapının olabileceği senaryoda bizi ne gibi bulgular bekler düşünmesi bile heyecan verici. Konu eski tanrı denilen varlıklara geldiğine göre artık ele aldığımız yapıların da daha eski çağlara uzanmasının vakti geldi. Normalde binlerce yıl daha geriye gideceğimizi tahmin ederiz. Ama konu Hindistan olunca işin rengi değişiyor. Ve bizi binlerce yıllık değil, milyon yıl öncesine ait bir yapı karşılıyor. Kadim Rama Setu Köprüsü. Yapı o kadar eski ve o kadar büyük ki onu açıklayabilmemizin tek metodu Hindu destanlarında anlatılan mitler olmuş. Fakat daha sonra işin içine bilim girince çözülmesi gereken sırlar daha da derinleşmeye başlamış. Rama Setu Köprüsü bize şu sıra dışı olasılığı gösteren bir yapı. Eğer bu mitlerde geçen ve köprünün nasıl, hangi sebeple yapıldığına dair bilgilerde birazcık bile bir gerçeklik payı varsa bu bildiğimiz anlamda tarihin baştan aşağı değişmesi anlamına gelir. Gelin bu dev köprüde bir gezintiye çıkalım ve kararı siz verin. Hindistan'ın güney sahillerindeyiz. Karşımıza yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda ilginç bir oluşum çıkıyor. Kumdan ve kayadan oluşmuş bir yapı. Hindistan'ın güney ucundan Sri Lanka'nın kuzey ucuna kadar uzanmakta ve Mannar Körfezi'ni ikiye bölmekte. Bu ilginç oluşum deniz seviyesini bazı yerlerde 2 metreye kadar düşürdüğü için yüzyıllardır gemi ticaretine sekte vurmakta ve büyük gemilerin mecburen Sri Lanka'nın etrafını dolaşarak limanlara yanaşmasına ve yolculuğu yaklaşık 400 kilometre uzatmalarına sebep oluyor. Tabi haliyle bu durum Hindistan hükümetinin dikkatini çekmiş ve 2005 senesinde bölgenin kalıntılardan temizlenip gemi trafiği için derinliğinin arttırılması kararı alınmış. Lakin Hindistan'ı biliyorsunuz, halkın büyük bir kısmı ruhani adetlerine ve hikayelerine son derece bağlı. Ve milyonlarca insan için bu oluşum alelade bir yapı değil. Son derece kutsal sayılan ve gizemlerle dolu bir yer. Ya bu Hindistanlılara göre de uçan kaçan her şey kutsal diyeceksiniz değil mi? Tam olarak o zamanlarki hükümet de böyle söyledi. Lakin daha sonra yaşananlar nihayetinde bu milyon dolarlık devasa projenin tamamen iptal edilmesine neden olacak bazı gerçekleri açığa çıkardı. Hinduizm yüzlerce tanrıyı ve çok ilginç destanları kapsayan oldukça zengin bir kültürel inanç sistemi. Özellikle kültürel inanç dedim çünkü Hinduizm dininde ve anlatılan hikayelerinde bu tanrılar öyle çok da erişilmez varlıklar değiller. Kadim zamanlarda bu dünyada yaşamış, savaşmış ve çoğalmış canlılardır. Tabi her birinin ilahi katlarda makamları var ama hikayeler genelde gezegenimizde yoğunlaşmış durumda. Ve bu ilginç hikayelerden birisi de tam olarak konumuzla alakalı. Milyonlarca Hindu'ya göre Hindistan ve Sri Lanka arasında uzanan gizemli yapımız doğal bir oluşum değil. Bizzat Tanrı Vishnu'nun bir enkarnasyonu olan efsanevi karakter Rama'nın inşa ettirdiği bir proje. Rama'nın köprüyü yapmasının en büyük amacı ise ordusu ile birlikte sevgili karısı Sita'yı şeytani kral Ravana'dan kurtarmak. Hint kültüründe ise bu yapı binlerce senedir Rama Setu olarak anılmakta. Yani Rama'nın köprüsü. Şimdi olay iyice Hint dizilerine kaymaya başladı diye düşünmeyin. Olayın derinliklerine indikçe fikriniz değişecek. Tarihi kayıtlara göre Rama Setu 1480 senesine kadar bütünüyle suyun üzerinde olan bir yapıydı ve insanların yürüyerek Hindistan'dan Sri Lanka'ya ulaşmasına imkan tanıyordu. Sri Lanka hikayelerini incelediğimizde ise karşımıza semavi dinlerde önemli yer tutan bir figür çıkıyor. Adem.
Müslüman ve Hristiyan bölge halkının inancına göre dev bir insan olan Adem, cennetten kovulduğunda günümüz Sri Lanka'sına gönderilmiş. Ve ilk kez Adem Tepesi denen bu ilginç yere gelmiş. Daha sonra Havva'yı bulmak için Asya'ya ulaşmasını sağlayacak büyük bir köprü inşa etmiş. İşte bu sebepten günümüzdeki Sri Lanka Müslümanları Rama Setu Köprüsü'ne Adem Köprüsü demektedirler. Lakin Sri Lanka'nın da İslam öncesi inancını araştırdığımızda hem Adem Tepesi'nin hem de Adem Köprüsü'nün aslında onlar için de oldukça kutsal yerler olduğunu anlıyoruz. Hatta günümüzde pek çok Hindu, Budist, Müslüman ve Hristiyan Adem Tepesi'ndeki tapınaklarda ibadetlerini yaparlar, ayinler düzenlerler. Tabii hal böyle olunca kanalın inşasına karşı her iki ulustan da inançlı kişiler ve politikacılar projenin iptali için seslerini yükseltmeye başlarlar. Tepki karşısında artık bir adım atmak zorunda kalan hükümet ise konunun araştırılması için uzmanları görevlendirir ve işler ilginçleşmeye başlar. Ramayana destanı Hinduizm'deki en önemli destanlardan birisidir. Yazımının 1000 yıl sürdüğü söylenen ve 24.000 dörtlükten oluşan bu gizemli eser, dünya edebiyatındaki en kapsamlı antik destanlardan birisi. Bu dörtlüklerin bir bölümü bize kadim Kosala Krallığı'nın efsanevi prensi olan Rama'nın hayatını anlatır. Bu krallığı hiç duymamıştım diyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü destana göre bu krallık günümüzden tam olarak 2.165.000 yıl önce var olmuş bir yer. Antik Hint metinlerinde o dönem Treta Yuga olarak isimlendirilir. Yani üçlülerin çağı. Buradaki üçlü sembolizmi kimilerine göre ahlaki erdemler, kimilerine göre üç tanrının çağı olarak değişmekte. Günümüzde ise insanlık M.Ö. 3102 senesinde başlamış ve milattan sonra 428.900 senesinde sona erecek olan Kali Yuga çağındadır. Bu çağın özelliği ise her türlü günahın arttığı, erdem ve etiğin yok olduğu bir karanlık çağ olmasıdır. Bir kez daha antik metinler içimizi karartmaya devam ediyor. Konumuza geri dönelim. Destanda Rama ve eşi ormanda yürürken İblis Kral Ravana, Rama'nın eşi olan Sita'yı kaçırır ve onu Sri Lanka'ya götürür. Bunun üzerine Prens Rama tebaasından büyük bir ordu toplar. Lakin burada ilginç bir nokta var. Destanda Rama'nın ordusunun Vanara isimli bir yaratık ırkından oluştuğu söylenir. Bu ırk maymunumsu bir ırktır ve tanrıların hükmü altındadır. Bu noktayı unutmayın, birazdan değineceğim. Rama ve ordusu Hindistan kıyılarına geldiklerinde Körfez'in azgın sularının ordunun Sri Lanka'ya geçişi için tehlikeli olduğunu görürler. Buna bir çözüm olarak Rama, maymun ırkın baş mühendisi olan Nava'ya bir köprü yapmasını emreder. Maymun ırk 5 gün içinde kocaman bir köprü yapmıştır ve Rama'nın ordusu sonunda Sri Lanka'ya doğru harekete başlar. Ramayana destanında olay şu şekilde anlatılır. Geniş, titizce inşa edilmiş, görkemli ve sıkıca birbirine tutulmuş bu devasa köprü, okyanusu güzel bir şekilde ikiye bölüyordur. Aşın dalgaların yüksek sesi harika maymunların coşkulu bağırışlarıyla baskılanıyordu. Destanın devamında ise Rama İblis Kralı öldürür ve karısını kurtarır. Şimdi işin en derin noktasındayız ve buradan adım adım analizler ile günümüze ulaşacağız. Destanda geçen maymun halk Vanara'yı aklınızda tutun demiştim. Hinduların kültürü renklidir, iyidir, hoştur ama kültürü ve inancı sorgulamazlar. Okur geçerler. Pek çok ülkede olduğu gibi. Vanara kelimesi tam olarak maymun anlamına gelmez. Aslında tam olarak karşılığı orman gezginleri demektir ve giysi giyen, toplu halde düzenli yaşayan bir grubu temsil eder. Bu ırk bizzat yüce ilah Brahma tarafından Rama'ya yardım için yaratılmıştır ve çalışkanlıkları, bağlılıkları ve güzel hizmetleriyle bilinirler. Dikkat ederseniz Rama bu ırkın baş mühendisine köprü yapmasını emrediyor. Yani ağaçlarda sallanan basit maymunlardan bahsetmiyoruz. Hatta bu grubun içinden biri üstün hizmetleriyle tanrıların takdirini kazanmış bir maymunumsu olan Hanuma'dır. İsmi kulağa bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Bazı etimolojistler Hanuma kelimesinin yıllar içerisinde evrilerek antik Yunanca'ya humanus olarak geçtiğini ve oradan da günümüzde insan için kullanılan human kelimesine dönüştüğünü düşünmektedir. Yani bazı uzmanlara göre destanda geçen Vanara maymun halkı aslında bizzat biz insanların çok uzun zaman önce ilk yaratıldığımız halimiz olan tanrılar için çalışan melez bir maymunsal ırk. Ve tıpkı Sümer mitolojilerinde olduğu gibi bu ırk ile Sümer tanrılarının yarattığı insan ırkının benzerlikleri oldukça fazla. Ya sonuçta bunlar destandır, çok da abartmayalım diyenler için hikaye devam ediyor. Ramayana destanında Rama Setu Köprüsü'nün nasıl yapıldığı detaylıca yazılmıştır. İri vücutlu maymunlar kudretli güçleriyle fil büyüklüğünde kayaları dağlardan mekanik icatları ile taşıyorlardı. Diğerleri ise yüzlerce metre uzunluğunda hatlar oluşturup kayaların düz bir şekilde yerleşmesini sağladı. Bazı maymunlar köprünün eğimini ölçmek için çubuklar tutuyorlardı.
kalanları ise malzemeleri hazırlıyordu. Kamışlar ve kalaslar yüzlerce maymun tarafından dağlar gibi üst üste yığılmıştı. Metnin devamında bir mısra oldukça ilginçtir. Fil büyüklüğünde kayaları dağlardan mekanik icatları ile taşıyorlardı. Bu tarz bir anlatım beyhude ere değil. Bize yüz binlerce yıl önce yaşanmış bir olayı anlatan destanda bazı şok edici teknolojiler mevcut. Mesela İblis Kral Ravana, Rama'nın eşini kaçırırken tanrılardan çaldığı Pushpaka Vimana olarak adlandırılan bir uçan araç kullanır. Aynı araç ile Rama eşini kurtardıktan sonra yurduna uçarak döner. Vimana olarak adlandırılan bu uçan araçların tanımı ve tasarımı o günün algısı ölçeğinde şu şekilde anlatılmıştır. Parlak bir bulutu andıran bu araç göklerin en üst katında süzülürdü. Basit bir anlatım değil mi? Peki o zaman yine kadim bir Hindu metninde geçen Vimanaların detaylı tanımını inceleyelim. Vimana'nın gövdesi güçlü ve dayanıklı şekilde yapılmalı. Tıpkı uçan büyük bir kuş gibi. İçine ise civa motoru yerleştirilip altına demir ısıtma aparatı konulmalıdır. Civanın içinde uyuyan güç kasırga hareketini yaratacak olandır. Bu aleti kullanan bir kişi göklerde çok uzun mesafeler gidebilir. Vimanalar öyle araçlardır ki hem dikey hem yatay hareket yapabilir ve göklerde gezinebilirler. Makinenin yardımı ile insanlar göklerde hareket edebilirken tanrılar ise cennetten dünyaya gelebilirdi. Tüm bunlar yakında gelecek bir video konusu olduğu için biz esas konumuza geri dönelim. Rama Setu'nun detaylıca nasıl yapıldığını anlatmıştım. Şimdi gelin yavaş yavaş günümüz bulgularına bakalım ve Hindistan'ın en büyük projelerinden birinin neden iptal edildiğini görelim. Hindistan hükümeti Körfez'deki inşa planını ilk ilan ettiğinde tabii ki inançlı kesimden bir tepki alacağını biliyordu. Lakin olayların bu denli büyüyüp insanlık tarihini ilgilendiren bir meseleye dönüşeceğini tahmin bile edemezlerdi. Projenin 2005'teki ilanından sonra gelen tepkiler üzerine 2007 senesinde Hindistan Yüksek Mahkemesi konunun incelenmesi için bir karar alır. Her ne kadar hükümet biz araştırdık yapı tamamen doğal dese de artık olay uluslararası bir hal almıştır. Öncelikle hükümetin görevlendirdiği ve Hindistan Jeoloji Araştırma Biriminin başkanı jeolog Dr. Badriyanara bölgede incelemelere başlar. Badriyanara kendisiyle yapılan röportajda keşfini şu şekilde anlatır. Bölgeye ilk gittiğimde bir jeolog olarak buranın doğal bir oluşum olduğuna dair en ufak bir şüphem bile yoktu. Ve yapacağımız araştırma ile resmi olarak karşı fikirli kişileri hızlıca susturacağımızı sanıyordum. Lakin sondaj kazılarımız sonucu bulduğumuz şey hepimizi şoke etti. Sondaj sonucu Rama Setu'nun en derin noktasında devasa kaya blokları ile oluşturulmuş nizami bir temel yapısı keşfettik. Hemen üstünde bir kum katmanının olduğunu ve onun üzerinde temeldekinden daha küçük ama yine de büyük kayaların oturduğunu ve o katmanların üzerinde ise kum, mercan ve küçük taşların sıkıştırılarak oluşturulduğu bir katman daha keşfettik. Yapıda doğal olabilecek tek şey en üstte birikmiş olan deniz kumuydu. Bu keşfin üzerine jeoloji ekibi daha detaylı araştırmalar yapılması için bir dalgıç grubunu keşfe gönderir ve olaylar daha da ilginç bir hal alır. Dalgıç ekibi temel kayalarının nizami kesitlere sahip olduklarını ve bölgenin derinliklerinden gelen karasal kayalar olduklarını tespit eder. Üstelik bu düzenli yapı ve aynı malzeme kullanımı Hindistan'dan Sri Lanka'ya kadar uzanan tüm köprü bölgesinde aynıdır. Dr. Badrinaraya hükümete verdiği resmi raporunda Rama Setu'nun doğal bir oluşum olmasının imkansız olduğunu ve bizzat birileri tarafından düzenli şekilde oluşturulmuş olduğunu söyler. Sadece bu da değil. 2017 senesinde Amerikan Science Channel ve özel bazı vakıflar bölgede kendi araştırmalarını yaparak aynı sonuca varırlar ve bununla ilgili bir belgesel yapılır. Sonuç olarak Rama Setu Körfez projesi günümüzde durdurulmuş bir şekilde beklemekte. Fakat 13 Ocak 2023'te Hint Tamil Nadu hükümeti projenin tekrar ele alınması için çağrıda bulunur. Ve şu an Çin de o bölgede bu rotayı sıklıkla kullandığı için projenin ilerlemesi için baskı yapmakta. Beni tüm bunlardan daha çok şaşırtan şey ise bize yüz binlerce yıl önceki olayları anlatan çok detaylı bir destan var. Bu destanda uzaylı tanrılardan tutun insanın yaratılışına, uçan gök cisimlerinden tanrıların kendi arasında yaptıkları atom savaşlarına kadar yüzlerce sıra dışı bilgi yer almakta. Fakat insanlar binlerce yıldır bu destanları günümüz Hint dizileriyle aynı kefeye koyarak arka plana atıyorlar. Bakın en basiti bugün ele aldığımız Rama Setu hikayesi bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir olay. Hakeza Mohenjo-Daro'da destanlarda geçen atom bombasının atıldığına dair kanıtlar bulundu. O zaman bu destanda geçen diğer şeylerin gerçek olup olmadığını modern anlayışımız ile sorgulamamız gerekmez mi? Ne yazık ki bunu yapan kişi sayısı çok az. En azından ben de elimden geldiğince edindiğim bu bilgileri sizinle paylaşarak bu araştıran kişi sayısını sizleri de dahil ederek arttırmak istiyorum.
Kim bilir belki bir gün izleyeceğimden birisi bu bağlantıları çok daha iyi kurarak geçmişimizi aydınlatmakta önemli bir rol oynar. Tüm büyük yolculukların tek bir adımla başlayacağını unutmamak lazım. Her zaman dediğim gibi bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Hindistan ve Asya belki de gelecekte arkeoloji alanında en büyük keşiflerin yapılacağı coğrafyaların başına gelecek. Çünkü bölgede yerleşim ve medeniyet tarihi bildiğimiz anlamda Sümer ile yarışacak kadar eskiye gidiyor. Ama bölgenin Vedik teknikleri denilen ve çağlar öncesinde tanrılar tarafından bilgelere aktarılmış matematik, mühendislik ve bilimsel teknikleri ise Sümer'den bile çok daha eskiye, tufan sonrası çağlara dayanan bir geçmişe sahip. Bu teknikler zamanla bölge halklarının kültürünün ve inancının bir parçası haline bile gelmiş. Lakin ne yazık ki insanlar bilimden uzaklaşıp bu bilgileri sembolik dini motifler ile bezedikçe esas bilgi unutulmuş ve yerini çorba haline dönmüş sembolik inançlar almış. Teknolojinin böyle bir etkisi vardır işte. İnsanlar onu geliştirmeyi bırakıp ilim yerine gösterişi, cehaleti seçtikçe bilgi unutulur, halklar yozlaşır ve bir zamanların teknolojisi o cahil halklar için ilahi anlamlar taşıyan semboller haline gelirler. Bugünümüzde bile pek çok dinin temelindeki bir yanlış. Ama Vedik teknikleriyle yapılmış eserleri incelediğimizde o unutulmuş bilgelik yeniden karşımıza çıkıyor ve bizleri şaşırtıyor. Bunların belki de günümüze ulaşmış en ileri örneklerinden birisi, benim de yıllarca gitme hayalini kurduktan sonra gezme fırsatını yakaladığım Angkor Wat bölgesi. Şimdi sizi bu harika şehre doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Ve Batı medeniyetleri tabiri caizse kendi çamurunda yuvarlanırken Doğu medeniyetinin Vedik teknikleriyle neler inşa ettiğini bizzat kendi gözlerinizle göreceksiniz. İnsanlık tarihi binlerce sene boyunca bize bazen sırrını çözemediğimiz, bazen de hikayesini bilsek bile güzelliği karşısında büyülendiğimiz sayısız eser çıkarır. Mısır piramitlerinden tutun Baalbek Tapınağı'na, Çin Seddi'nden tutun Pumapunk antik şehrine kadar medeniyetimizin sayısız mücevheri dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Fakat insanlık tarihinin ve onun sırlarının büyük kısmı halen toprağın altında bulunmayı bekliyor. Ve kimi zamanda bu eserler tamamen tesadüf eseri bulunup hayatımıza binlerce sene sonra tekrar giriyorlar. Bugün birlikte bir uzak doğu gezisine çıkacağız ve şahsen benim de görülecekler listemin başında olan son derece gizemli ve egzotik bir yere gideceğiz. Tapınaklar şehri Angkor Wat. Gerçeği bulun gezi bölümüne hoş geldiniz. Kamboçya'nın Siem Reap şehrinin hemen yakınında insanlık tarihine ait bir mimari şaheser bulunmakta. Angkor Wat Tapınak Kompleksi. 400 dönümden daha büyük bir alanı kapsayan ve ağırlıkları kimi yerde 1,5 tona kadar ulaşan yaklaşık 10 milyon taş blok kullanılarak inşa edilmiş sıra dışı bir tapınak. Bu rakam Büyük Piramit'te bile kullanılan taşlardan neredeyse 4 kat daha fazla. Angkor Wat'ın hikayesi ise içinde hem karanlık, hem aydınlık, hem de çözülmemiş çeşitli öğeleri barındırmakta. Gelin hikayemize başlayalım. 1890'lı senelerde Fransız doğa bilimci Henry Morot, Kamboçya bölgesinde ormanda yaşayan ilginç böcekleri listelemek için araştırmalar yapmaktadır. Normalde görevi sadece böcekleri aramaktır. Fakat bulduğu şey, hatta tesadüfen bulduğu şey, insanlık tarihinin en değerli mücevherlerinden bir tanesini bize kazandıracaktır. Kayıp şehir Angkor Wat. Bu keşif aslında Batı'nın varlığını unutup kayıp bir şehri insanlık tarihine tekrardan kazandırmıştır. Çünkü her ne kadar alan geçen 1000 senede yoğun tropik ormanlar ile yutulmuş olsa da Angkor Wat Budist rahipler için her daim son derece kutsal bir ibadet yeri olmaya devam etmiştir. Ama şu bir gerçek ki Henry Mono sayesinde alanın yeniden keşfi için çalışmalar tekrar başlamıştır. Aslında bu hikaye bile biraz eksik. Çünkü Angkor Wat'ı Batı medeniyetini ilk tanıtan kişi Henry Mono değildi. Onun bu keşfi yapmasına bizzat ilham veren Portekizli kaşif Antonio de Madellana'ydı. 1589 senesinde bölgede keşifler yapan kaşifimize yerli halk bu kadim tapınağı göstermiştir. Ve Antonio da o zamanlar günlüğüne şu sözleri yazmıştır. Angkor Wat öylesine sıra dışı bir yapı ki onu anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır. Özellikle de böyle bir yapının daha önce hiçbir medeniyet tarafından yapılmadığını düşünürsek. Tapınağın dev kuleleri ve kusursuz ince işçiliği bize insan dehasının neler yapabileceğini göstermekte. Bu yazılar o zamanlar Avrupa'da çok kale alınmaz ve göz ardı edilir. Ama 300 sene sonra bir kişinin hayatını değiştirecektir. Kaşif Antonio'nun yazısından etkilenen genç Henry Mono, 27 Nisan 1858 senesinde Londra'dan ayrılır ve dünyanın bilinmez diyarına doğru 31 yaşındayken bir keşfe çıkar.
Bangkok'tan başlayarak tam 3 sene boyunca Güneydoğu Asya anakarası üzerinde diyar gezer ve gördüğü her şeyi dikkatli bir şekilde not alır. Sonunda biraz önce de dediğim gibi 1860 senesinde günümüz Kamboçya'sında yolculuğuna devam ederken yerel halk tarafından Angkor Wat'a götürülür ve hayatı değişir. Gördüğü manzarayı şu şekilde not almıştır. Angkor Wat'ı gördüğüm anda uzun ve yorucu yolculuğumun tüm sıkıntıları bitti gitti ve içimi büyük bir gıpta ve zevk kapladı. Sanki çölün ortasında bir vaha bulmuştum. Bir anda barbarlığın içinden medeniyete ulaşmış, karanlığın içinden ışığa çıkmıştım. Sanki Süleyman'ın kutsal mabedinin ihtişamı Michelangelo'nun sanatsal dehası ile birleşmiş gibi. Antik Yunan'ın ve Roma'nın bize bıraktığı her şeyin çok daha ötesinde. Adamın neredeyse 3 senesini balta girmemiş ormanlarda ve yerli halkın yaşadığı küçük köylerde geçirdiğini düşünürsek, gerçekten bu yapının onda bu etkiyi bırakması son derece normal. Mono, yapının bu denli kusursuz bir şekilde nasıl yapıldığına akıl sır erdiremez. Alandaki ince işçilik, motifler ve kabartmalar o kadar kusursuz şekilde yapılmışlardır ki bu denli devasa bir yapıda, bu denli sanatsal olmayı hangi medeniyetin başardığını ve daha da önemlisi etraf tamamen tropik ormanlar ve bataklıklar ile doluyken milyonlarca taşı oraya kimin nasıl taşıdığını merak eder. Fakat ilginç bir şekilde bu konu ile ilgili neredeyse hiçbir bilgiye ulaşamaz. Yerli halk bile tapınağın ezelden beri orada olduğunu söylerler. Geçen aylar boyunca Mono, alanın tüm detaylarını hem çizimlerle hem notlarla kağıda döker. Mimari özelliklerinden tutun, alanın haritalandırılmasına kadar bütün detayları titizlikle not alır. Genç kaşif hayatını adadığı keşfini yaptıktan ne yazık ki sadece bir sene sonra bir böceğin ısırmasından ötürü ateşli bir hastalık geçirir ve hayatını kaybeder. Ama onun notları ve çizimleri sayesinde Batı medeniyetinin kaşifleri bir anda bölgeye hücum edip bu insanlık mirasının sırlarını çözmeye başlayacaklardır. 20. yüzyılın başlarında bölgeye gidip daha detaylı araştırmalar yapan arkeologlar alanı yoğun bitki örtüsünden temizledikçe daha çarpıcı detaylar bulmaya başlarlar. 400 hektarlık bu dev alanın sadece bir tapınak değil, bir yaşam alanı olduğu da ortaya çıkar. Ve daha şaşırtıcı şekilde alanın etrafını saran kusursuz dikdörtgen su havzasının da insan yapımı olduğu anlaşılır. Bu uzun kenarları 1,5 kilometre, kısa kenarları ise 1,2 kilometre olan, derinliği ise 4 metre olan devasa bir suni göldür. Daha önce yaptığım bazı videolarda antik kültürlerde suyun ne kadar kutsal olarak atfedildiğini size anlatmıştım. Angkor Wat'ta ve Hinduizm inancında da bu farklı değil. Angkor Wat'ın girişinde gördüğünüz bu geniş göl aslında tamamen suni olarak yapılmış bir kanal. Amaç merdivenlerde Hinduların tapınağa girmeden önce yıkanıp arınmalarını sağlamak. Dikkat ederseniz buna benzer suyla arınma ritüellerini Müslümanlar da abdest alırken, Hristiyanlar da vaftiz esnasında, paganlar da ayinleri öncesi nehre girerek yıkanmalarını sık sık görürüz. Su bu kültürler için hem gerçekten yaşamın kaynağıydı hem de kutsal bir aracıydı. Böylesine devasa bir yapının nasıl yapıldığı o zamanların arkeologlarını da şaşırtır. Ama daha sonraki yıllarda yapılacak keşiflerin nedenli sıra dışı olduğunu bilselerdi eminim akılları başlarından giderdi. O konuya birazdan geleceğiz. Birbiriyle bağlantılı dev salonlar, koca yapıyı ayakta tutan dev sütunlar ve gerçekten tapınağın her zerresine kusursuz bir şekilde eklenmiş Hindu mitolojisinden esinlenmiş motifler. Mesela bu gördüğünüz 200 metre uzunluğunda işlenmiş kabartmalar gibi. Hinduizm inancında da Müslümanlığa benzer şekilde cennet, cehennem gibi kavramlar mevcut. Şu an arkamda gördüğünüz bu duvarda bu hikaye detaylıca anlatılmış. Ben de size birazdan detaylarını vereceğim. Ama Hinduların inancına göre cennet, cehennem Müslümanların inandığı gibi sürekli kalacağımız yerler olarak anlatılmaz. Daha ziyade bu hayatta yaptığınız iyilikler size öbür hayatınızda reenkarne olduğunuzda cehennemi yaşatabilir ya da sizi cennetsel bir hayata götürebilir. Yani karma felsefesine inanırlar. O cehenneme atılmış olsanız bile orada yapacağınız iyilikler sizin tekrar cennet gibi bir hayata gitmenize de vesile olabilirler. Kısaca yaşam her daim iyi ve kötü döngüler arasında reenkarne olup süre gelmektedir. Ta ki siz bu döngüyü kırıp Nirvana'ya ulaşana kadar. Bu gördüğünüz figür cehennemde çalışan bir kötü iblis. Görevi de daha önceki hayatında zulmetmiş insanlara aynı zulümleri tekrarlatmak. Mesela burada gördüğünüz insanların ağızlarında ve burunlarında dikkat ederseniz bir şeyler bağlı. Eğer ki siz bir önceki hayatınızda ineğinize, atınıza, burnuna hızma geçirip onu acı vererek bir yerden bir yere çekiyorsanız aynı şekilde cehennemde sizi cezalandıracak demektir. Burnunuza ve ağzınıza hızma bağlanarak. Burada da dünyada ölümünüzden sonra yargılandığınızda eğer günahkarsanız cehenneme atıldığınız an resmedilmiş.
Kabartmalar biraz silinmiş ama cehennem katında türlü işkenceler ve acılar devam ederken cennet katında ise eğlenceler, daha büyük evler ve zenginlik sizi bekliyor olacakmış. Tabii orada da azıtıp yine kötü işler yaparsanız cezanızı çekmek için bir sonraki döngüde de, yani bir sonraki reenkarnasyonunuzda da tekrardan cehenneme atılıyorsunuz. Daha doğrusu cehennem gibi bir hayata atılıyorsunuz. Tabii 20. yüzyılda bölge onlarca arkeolog ve tarihçinin akınına uğrayıp popüler hale geldiği için bu gizemli yerin tarihi hakkında da bazı bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlar. 13. yüzyıldan kalma Çinli bir diplomatın bölgeye yaptığı bir gezinin notları sayesinde ve hükümetin tarih arşivlerinden edinilen bazı bilgilere göre karşımıza Angkor Wat'ın hikayesinin bir bölümü çıkmış durumda. İnsanların bilimin ve inanç felsefesinin ışığında birleştiğinde neler yapabileceklerinin ve ne yazık ki onu terk ettiklerinde de neyin olacağının dramatik tarihi. Milattan sonra 780'li yıllarda Kimer İmparatorluğu'nun ilk kralı olan 2. Jayavarman, bölgede dağınık halde bulunan krallıkları tek bir çatı altında birleştirmeyi başarır ve günümüz Kamboçya'sından Vietnam'ına kadar uzanan engin alanı yöneten büyük imparatorluğunu kurar. Ve bu imparatorluğun başkenti olarak da Angkor bölgesinin inşasına başlar. Kralın neden görece daha uygun yerler varken ormanların ve bataklık alanların ortasındaki bu yeri tercih ettiğini kimse bilmiyor. Aslına bakarsanız bölgenin Kimer İmparatorluğundan önceki tarihi, hatta o imparatorluk dönemindeki tarihi hakkında da çok bilgimiz yok. Mesela size demin verdiğim bilginin kaynağı Sdok Koh Tom Tapınağı'nda bulunan 340 satırlık bir yazıt. Yani bilgiler cidden parça parça dağılmış ya da kaybolmuş halde. O sebepten net olarak adam şu sebepten Angkor bölgesine gitti, şu şekilde orayı inşa etti diyemiyoruz. Bu bilgiye ulaşmayı şahsen çok isterdim çünkü birazdan bölgeyle ilgili daha gizemli konulara girdiğimizde nedenini anlayacaksınız. Büyük dedesinden 350 sene sonra yönetime geçen Kral 2. Suryavarman, Hindu tanrısı Vishnu'ya adayacağı büyük bir anıtın yapım emrini verir. Videomuzun da konusu olan Angkor Wat'ın inşası bildiğimiz kadarıyla bu şekilde başlamıştır. Koyu bir Hindu inancına sahip olan Kral 2. Suryavarman, tanrılarını onurlandırmak için büyük bir tapınak yapmaya karar verir ve adına Kutsal Tapınak dediği Angkor Wat'ın inşasına başlar. Yaklaşık 300 bin kişinin 30 küsür senede inşa ettiği devasa tapınak Hinduizmin bir merkezi haline gelir ve dinin kıtada yayılmasına yardımcı olur. Suryavarman'ın amacı Hindu inancının Doğu Asya'daki merkezini inşa edip dinin bölgeye yayılmasını sağlamak ve Angkor Wat'ı bir haç, ana ibadet merkezi haline getirmekte. Tapınağın içindeki sembolizm ve anlatılan hikayelerin de hepsinin Hindu kozmolojisi ve mitolojisine dayanmasının sebebi budur. Tapınağın en dış ve en büyük bölümünün her cephesinde çeşitli hikayeler anlatılmakta. Hinduizm motifli hikayeler. Burada da meşhur Ramayana destanı var. Bilmeyenler için daha önce bir Rama Setu Köprüsü diye bir video yapmıştım. Orada bu destandan bahsetmiştim. Kısaca bir özet geçeyim. Shiva'nın bir enkarnasyonu olan Rama'nın karısı Sita'yı Ravana isimli düşmanı kaçırır ve Lanka şehrine hapseder. Rama da onu kurtarmak için Hanuman'dan yardım ister. Hanuman o zamanlarda yarı maymun, yarı insanımsı olan bir ırkı temsil ediyor. Hanuman da onların lideri. Bazı teorilere göre etimolojide Hanuman'ın human kelimesinin kökeni olduğunu iddia edenler var. Rama'ya Rama Setu Köprüsü'nü yapmakta yardım ediyorlar ve nihayetinde Rama da karısı Sita'yı Ravana'dan kurtarıp mutlu mesut hayatına devam ediyor. Bu olaydan sonra da Rama, Hanuman ve ırkına özgürlük veriyor ve onların statüsünü yükseltiyor. Hanuman da tanrısallaştırılıyor. İşte kimilerine göre de insanlık ırkının tanrılardan özgür kaldığı ve kutsandığı an bu anmış. Angkor Wat temelde 3 bölgeyi temsil edecek şekilde yapılmış. En altta daha demin size gösterdiğim büyük kare cehennemi temsil ediyor ve orada neredeyse hiç rüzgar esmiyor. Şimdi gireceğimiz ikinci yer ise dünya. Bir sonraki gireceğimiz yer ise cennet. Cenneti nasıl tasarladılar bilmiyorum ama püfür püfür rüzgar esiyor. Angkor Wat bölgesindeki restorasyon çalışmaları 20. yüzyılda da hızla sürerken biraz önce de bahsettiğim gibi 13. yüzyılda Çinli bir diplomatın görev için bölgede kaldığı bir senelik kayıtlar ortaya çıkar. Fakat küçük bir sorun vardır. Çinli diplomat bölgeyi o güne kadar gördüğü en büyük ve en kalabalık metropol olarak tanımlamış ve kanallar ağı ile örülü devasa bir ticaret şehrinden bahsetmişti.
Tamam, Angkor Wat büyük bir alan olabilir ama adamın dediği kadar devasa bir şehir değildi. Bu sebepten restorasyon ile ilgilenen Fransızlar bu notları pek de dikkate almamaya karar verirler. Halbuki Çinli diplomatın haklılığı takip eden yıllarda özellikle de lidar teknolojisinin bulunması ile kendini kanıtlayacak ve Angkor Wat'ın da parçası olarak bulunduğu alanın insanlık için nedenli devasa bir miras olduğunu bize gösterecekti. 2012 senesinde Avustralyalı arkeologlar Roland Fletcher ve Damien Evans lidar teknolojisini kullanarak bölgeyi havadan taramaya karar verirler ve tüm bilim dünyası gördükleri karşısında şok olur. Angkor Wat'ın aslında akıl almaz büyüklükte bir metropol alanının sadece görece küçük bir parçası olduğu anlaşılır. Zamanında arkeologların birbiriyle alakasız sandıkları bölgede bulunan Bayon Tapınağı, Ta Prohm Tapınağı gibi alanların da aslında bu devasa şehrin merkez noktalarından bazıları olduğu anlaşıldı. Hatta bu merkezin kalbinde de Bayon Tapınağı vardı. Lidar sayesinde Angkor Wat'ın hemen yakınında ondan yaklaşık olarak 5 kat daha büyük bir alanın varlığı tespit edilir. Angkor Thom. Ve aynı Angkor Wat gibi bu 9 kilometre karelik alanın da etrafında insan yapımı 13 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde bir su havzası vardı. Lidar'ın bize gösterdikleri bunlarla sınırlı değildi. Bölgenin ormanları altında kalmış binlerce kanaldan oluşan bir ulaşım ağına sahip olduğunu ve ağaçlar tarafından yutulmuş yüzlerce tapınağa daha ev sahipliği yaptığını bize kanıtladı. Çinli diplomat gerçekten haklı çıkmıştı. Angkor bölgesi zirvesindeyken günümüzden neredeyse 1000 sene önce yaklaşık 1 milyon insana ev sahipliği yapmış, kendi kendine yetebilen bir yeşil şehirdi. O zamanların en büyük Avrupa şehirlerinden birisi olan Londra'nın nüfusunun sadece 30 bin kişi olduğunu düşünürseniz bölgenin büyüklüğünü daha iyi anlarsınız. Demin söylediğim kendi kendine yeten şehir kavramını detaylandırayım. Yapılan araştırmalar sonucu gördük ki bu devasa alan birbirine Venedik gibi binlerce su kanalı ile bağlanmış. Bu kanallar sadece ulaşım için değil, aynı zamanda insanların evlerinin önündeki küçük tarlalarına su sağlamak ve alt kesimin yaşadığı yerlerde ortak havuzlar olarak kullanılırken daha üst kesimlerde ise kişisel havuzlar ve balık tutma alanları olarak da kullanılıyormuş. Arkadaş, nereden geliyor bu kadar su diyenler için haritaya tekrar bakıyoruz ve karşımıza dünyanın insan eliyle yapılmış en büyük su havzası çıkıyor. Devasa Batı Baray Su Havzası. Uzunluğu 8 kilometre, genişliği 2,1 kilometre ve derinliği ise 10 metre. Bu dev suni göl, bu kadim şehrin su ihtiyacını karşılamak için 53 milyon metreküp suyu bünyesinde tutacak şekilde tasarlanmış. Ve şehri besleyen tek su havzası da bu değil. Uydu görüntülerine baktığımızda 3 kilometre uzunluğunda bir suni göl daha görüyoruz. Ortasında da yine insan yapımı bir adada bulunan Nayak Puan Hastanesi'ni görmektesiniz. Hemen altında da yine devasa Doğu Baray Suni Gölü'nün kalıntıları bulunmakta. Kısaca bütün Angkor Wat şehir alanının şu anki bildiğimiz kadarıyla olan halinin toplamda neredeyse 1000 kilometre karelik bir şehir olduğunu tespit ettik. Günümüzde yapılaşmış İstanbul'un bile 1800 kilometre kare kadar bir alan kapladığını düşünürseniz bazı şeyler sanırım kafanızda daha net canlanır. Yani insanlık tarihinde sanayi devrimi öncesine kadar yapılmış en büyük şehir. Şimdi hepimizin aklında aynı soru var. Bu kadar büyük bir şehir, bu kadar detaylı bir şekilde o zamanların teknolojisiyle nasıl yapılmış olabilir? Ama durun, sizi öyle hemen bırakmayacağım. Daha bu büyük şehrin bilmediğiniz sıra dışı bazı özellikleri var. Onlara da değinmek istiyorum. Misal, Angkor bölgesi size en başta da dediğim gibi tropik ormanın içinde bataklık yoğun, sürekli sellerin alanı kapladığı bir bölge. Zaten günümüzde de buralar devasa pirinç tarlaları ile dolu. Peki bu kadar büyük ve haliyle bu kadar ağır yapılar nasıl oluyor da toprağa batmıyorlar? Her sene yaşanan taşkınlar nasıl oluyor da bu koca şehri yutup gitmiyor? Gelin biraz da bu konuya değinelim. Lidar araştırmaları bize şehrin su kanallarının ve dev tapınaklarının birbiriyle nasıl uyumlu şekilde çalıştığını gösterdi. Taramalar sonucu tapınakların alt kısımlarında çeşitli boşluklar ve dolambaçlı yapılar olduğu ortaya çıktı. Bu sayede tur rehberimizin anlattığı ve benim de internette araştırdığım kadarıyla kanallardan gelen sular bu odalara dolarak tapınağın temelindeki kum ile birleşip onların bir nevi yüzmesini sağlıyorlarmış. Mühendis takipçilerim bu olayın nasıl olduğu konusunda bizi aydınlatırlarsa sevinirim. Çünkü bunun nasıl olduğunu açıklayan teknik bir makale bulamadım. Bu son dönemlerinde yaşanacak selleri önlemek için de ana kanallar taşkın sularını yönlendirerek dev rezervuarlara taşırlarmış. Bu sayede şehir merkezinin sular altında kalması önlenirmiş.
Daha dışlarda yaşayan alt kesimin ise evleri yüksek odun temeller üzerine inşa edildiği için zarar görmez. Hatta bu seller sayesinde hem balık tutarlar hem de evlerinin etrafındaki pirinç tarlalarını sularlarmış. Bu hidrolik sistemler sayesinde tapınak bölgesi toplamda 1000 seneyi de aşan zamana bu kadar iyi bir şekilde direnmiş ve zemine asla çökmemiştir. Gerçekten inanılmaz bir mühendislik. Bizim asfaltlar bile 200 senede paramparça olurken 1000 yıl geçse bile yapısal kusur yaratmayacak şekilde bir şehir tasarlamak. Hem de bataklık gibi bir alanın üzerinde. Cidden takdire şayan. Angkor Wat'ın ilk köprüsünü geçtikten sonra ve suyla arındıktan sonra ikinci uzun yolu geçerken sizi bir tapınak kompleksinde görmeye alışkın olmadığınız 2 tane yapı karşılıyor. Kütüphaneler. Bunun sebebi Kral 2. Surya Varman'ın bilgiye de ve bilime de aşırı derecede önem vermesiydi. Onun düşüncesine göre ilk başta su sizi kutsal bir alana girmek için hazırlıyordu. İkinci köprüde ise bu kütüphanelere girerek hem Hinduizm inancına dair bilgiler öğreniyordunuz hem de isterseniz diğer beşeri ilimlere ait bilgiler de öğreniyordunuz. Gördüğünüz bu taşlar özel bir bileşim ve normalde biliyorsunuz bir tapınak ya da tarihi alanda figürlere, motiflere insanlar elledikçe doğal olarak bir aşınma meydana gelirken Angkor Wat'ta kullanılan malzeme insanlar dokundukça aşınmak yerine kendi kendine cilalayıp daha parlak bir hale gelmekte. Burada gördüğünüz renk farkının da sebebi işte bu. İnsanlar bu motiflere kutsal diye dokundukça taş cilalanmış gibi daha da parlamaya başlıyor. Gerçekten son derece ince düşünülmüş bir detay. Cennete gitmek için bu gördüğünüz basamakları tırmanmanız lazım. Şu an turistler için tabii modern tahtadan bir basamak yapılmış. Ama normalde altında çok daracık taştan oluşan ve dik bir basamak sistemi varmış. Bunun da amacı insanların oraya sürüne sürüne çıkmalarını sağlamakmış. Evet, ben de sizin için cennete gitmeye karar verdim. Umarım günün birinde de gerçeğine gitmek bu kadar kolaydır. Cennet bölgesinin 4 kenarında havuz var. Bunların her biri 4 temel elementi sembolize ediyormuş. Ateş, hava, su, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Pardon, toprak. Burası da bütün Angkor Wat tapınak tesisinin tam ortası ve en kutsal alanı. Günümüzde burası Budist tapınağına çevrildiği için buraya bir Buda heykeli koymuşlar. Rahipler de burada ibadet yapıyorlar. Ama önceden büyük ihtimal Hinduizm'e ait bazı semboller vardı. Evet, gerçekten burası bayağı bir esiyormuş. Tapınağın en rüzgarlı ve serin kısmı. Biraz ferahladıktan sonra cennetteki süren burada sona erdi. Yeniden fani hayatımıza ve dünyaya doğru dönüyoruz. Detaylar sadece bununla da sınırlı değil. Angkor Wat tam olarak dünyanın 4 yönünü kusursuz bir şekilde gösterecek şekilde dizayn edilmiş bir yapı. Hatta bunun testini de bu merkez alandaki taşlarda yapabiliyorsunuz. Pusulanızı koyduğunuzda kusursuz bir şekilde yönlere tam olarak hizalanıyor. Ayrıca tapınak ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında güneşin doğuşuna göre dizayn edilmiş. Bu sayede gün doğumunda güneş tapınağın merkezindeki lotus çiçeğinin tam tepesinden yükseliyor. Yapı aynı zamanda 365 günlük güneş takvimini ve 27 günlük Hinduizm ay takvimini de yansıtacak şekilde kabartmalara sahip. Yani hem dinin hem bilimin iç içe geçtiği sıra dışı bir örnek. Peki bu adamlar tüm bunları nasıl yapabildiler? 1 milyon kişinin yaşadığı her türlü temiz su, kirli su, kanalizasyon altyapı sistemine sahip tonlarca ağırlıkta olsalar bile ileri mühendislik sayesinde batmayan tapınakların olduğu kendi kendine yetebilen bir şehir. İşte burada kimi insanlar Angkor Wat bölgesinin aslında Kimerlerden çok daha önce yine son derece gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yaptığından ve daha sonra o medeniyetin izlerinin kaybolmasından sonra Kimer İmparatorluğu'nun özellikle o kalıntılar burada olduğu için yeni başkenti buraya kurup İmparatorun kendisini de Tanrı Kral ilan ettiğini anlatırlar. Yerel halk da bu tarz efsaneleri destekler nitelikte Angkor hep oradaydı, orman bile ondan sonra oraya geldi tarzında hikayeler anlatırlar. Hatta Çin diplomatımızı hatırlayın. O da bu şehrin efsanelerde geçen bir tanrı mimar tarafından bir gecede inşa edildiğini yazmış. Tabii bunlar işin mit kısmı fakat arkasında şöyle bir gerçek olabilir. Bahsettiğimiz bölgeler Mu kıtası videomda size bahsettiğim Sundaland topraklarına çok yakın ve kayıp kıta Mu iddiasına göre zamanında o tufan sonrası batan alanlarda Mu'ya ait gelişmiş ileri karakollar mevcutmuş. Kim bilir belki bu kadim inşa sanatı bilgileri bir şekilde bu imparatorlukların eline geçmiştir de bu akıl almaz mühendisliğe sahip yapıları inşa edebilmişlerdir. Hatta belki de onların tek yaptıkları zamanında yapılmış bu ana birimlerin etrafına kendi şehirlerini inşa etmek olmuştur.
Şu 1000 küsür yıl önce yapılan rahiplerin kaldığı tapınaklardan bir tanesi. Bu da günümüzde yapılan. Medeniyet sadece teknolojinin gelişmesiyle gelişmiyor işte. Çünkü elimizde gerçekten Angkor Wat'ın bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar detaylı yapıldığına dair pek bir bilgi yok. Bilgi olmadığı gibi demin size anlattığım 3 adet devasa su havzasının nasıl insan eliyle inşa edildiği, oradan çıkan dağlar kadar molozun nereye nasıl götürüldüğü hakkında da bilgiler yok. Bu konulara bazı açıklamalar getirmeye çalışsak bile bu kez de karşımıza bu kadar kısa sürede bunları nasıl yaptılar sorusu çıkıyor. Günümüzde tarihçilerin verdikleri bilgiye göre Angkor Wat'ın 37 senede yapıldığı iddia ediliyor. İyi de alanda 10 milyona yakın taş kullanılmış ve bunların 20-30 kilometre ötedeki madenlerden geldiği iddia ediliyor. O zaman bu yapının 37 senede bitmesi için sadece lojistik olarak bile yaklaşık her 2 dakikada bir kaya bloğunun alandan tapınağa getirilmesi lazım. Üstelik 37 sene boyunca gece gündüz aksamadan yapılan ince işçiliği falan hesaba katmadım bile. Bunlar da ister istemez insanı meraklandıran detaylar. Angkor Wat ve Angkor şehir bölgesi hakkında bildiklerimiz gerçekten çok sınırlı ve daha yeni son 20 senedir bilgilerimiz çoğalıyor. Alanda halen yeni tapınaklar keşfediliyor ve ormandan temizleniyor. Ben gittiğimde bile rehber geçen hafta yeni tapınak keşfettiklerini söyledi. Yani Angkor'un sırlarına gün geçtikçe yenileri eklenmeye devam edecek. Ama belki günün birinde bir tapınakta bize bütün hikayeyi detaylıca anlatan bir yazıt da keşfedilebilir. Belli olmaz. Bu gördüğünüz tapınak Bayon Tapınağı. Burada da Shiva'nın bir insan olan Prenses Parvati ile evliliğinin kutlanması adına yapılmış bir tapınak. Yani size daha önce bahsettiğim Anunnakiler hikayesi gibi tanrılar dünyaya gelip insanlarla evlenip çocuk yapabiliyorlar. Onlardan da yarı tanrı varlıklar doğmaya başlıyor. Bu kadim şehrin unutulup gitmesinin arkasında yatan sebep ise bana göre son derece acı. Suryavarman döneminden sonra gelen halefleri özellikle dev şehrin kanal sistemlerinin bakımlarını aksatmaya ve bilimden uzaklaşmaya başlarlar. Tabi bu şehrin ana damarlarının tıkanması anlamına gelen bir hata. Ve zamanla önce dış bölgedeki işçi sınıfının evleri ve tarlaları bu sıkıntıdan etkilenir, şehir dışa göç vermeye başlar. Akabinde de civar ülkeler ile yaşanan din savaşlarından ötürü krallık zayıflar ve Angkor Wat eski Vietnam krallıkları tarafından yağmalanır. İşte 1431'de yaşanan bu olaylar sonrası şehir tamamen terk edilir. Hidrolik mekanizmalar çöker ve alan ormanlar tarafından geçen yüzyıllar içinde yutulur gider. Buna rağmen tapınakların çökmemesi ve günümüze kadar dayanmaları da ayrı bir mühendislik mucizesi bence. İşte bildiğimiz kadarıyla dünyanın sanayi devriminden önce gördüğü en büyük ve hatta günümüzdeki çoğu modern şehirden bile lojistik, altyapı, üst yapı ve mühendislik anlamında çok daha gelişmiş antik şehir bu şekilde tarih sahnesinden silinip kaderine terk edilir. Angkor Wat'ın hikayesi Mısır piramitleri kadar gizemli olmayabilir ama insanlık için önemli bir hikaye. Mühendisliğe, bilime, ilime değer verdiğimizde bir ormanın içerisinde bile sürdürülebilir bir şehri yapabileceğimiz ve 1000 yıl önce 1 milyon kişiye ev sahipliği yapabilecek kapasiteye getireceğimizi bize gösteren bir örnek. Fakat yine aynı şekilde bilimden uzaklaşıp güç hırsıyla yozlaştığımız zaman, gelişmeyi durdurduğumuz zaman koca imparatorlukların, koca şehirlerin bile nasıl doğaya yenilip yok olup gideceğinin çok güzel bir örneği. Günümüzde Angkor Wat, Kamboçya'nın turizm merkezi ve göz bebeği haline gelmiş durumda. Onlarca ülke alanda restorasyon ve kazı çalışmalarına destek vermekte ve bu mühendislik harikasının sırlarını çözmek için yarışmaktalar. Açıkçası imkanınız varsa bu dünya miraslarının başlarına bir iş gelmeden gidip görmenizi tavsiye ederim. İnsanoğlunun uyum ve birliktelik ile bilimin ışığı altında güzel bir şekilde çalıştığında neleri başaracağının en büyük kanıtlarından birisi Kamboçya'da sizleri bekliyor. Evet, adamların bu denli ileri mühendisliğe nasıl eriştiğini, 1000 yıldır çökmeyen bir yapıyı nasıl kurduklarını henüz net olarak bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bu kadim eserleri görmek tam olarak geçmişini bilmesek bile büyüleyici bir deneyim. Umarım bir gün aranızda isteyen herkese görmek nasip olur. Bu da Hanuman'ın torunu. Angkor Wat'la ilgili en çok ne hoşuma gitti diye fikrim sorulsa mühendisliği derdim. Bundan neredeyse 1000 sene önce gayet zorlu bir tabiatın ortasına, yani jungle diye tarif edilen sık ormanların arasına yapılmış, en yüksek zamanında 1 milyon kişiye kadar ev sahipliği yapmış bir alan. Nasıl olur da bu kadar sürdürülebilir bir şekilde bu şehri inşa ederler? Gerçekten inanılmaz. Aradan 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen buna benzer sürdürülebilir şehirler yapamıyor olmamız da daha da inanılmaz. Umarım günün birinde insanlık bu kaybettiği medeniyet anlayışına yeniden ulaşır ve doğayla iç içe, daha barışık, daha sürdürülebilir kentleri inşa etmeyi öğreniriz.
Fakat aynı Angkor Wat'ın hikayesinde olduğu gibi unutmamamız gereken bir gerçek var. Ne zaman ki yönetimler bilimden, felsefeden, mantıktan uzaklaşmaya başlarlar, o zaman işte o topluluğun sonu gelmiş demektir. Fakat ne zaman ki bilim, felsefe, yönetimlerde el ele gitmeye devam ederlerse de işte o zaman hiçliğin ortasında kocaman bir sürdürülebilir şehir, bir medeniyet kurmak da mümkün olur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Dünyanın sırları bitmez dediğimde ne demek istediğimi bu derlemede daha iyi anlamışsınızdır. Daha bunlar gibi yüzlerce gizemli yer ve hikaye anlatılmayı bekliyor. Ama daha da büyüleyici olan ise bunlar gibi daha binlerce yerde keşfedilmeyi bekliyor. Bakın bir Göbekli Tepe bile tarihin baştan yazılmasına sebep oldu. Ya ondan bile daha eskisi bulunduğunda ne olacak? Ya günün birinde 12 bin yıl kadar önce yaşanan tufanın etkisiyle metrelerce toprak altında kalmış kadim kentler kazılmaya başlandığında ne olacak dersiniz? Teknoloji geliştikçe bizden önceki çağlara ait büyüleyici detayları keşfediyoruz. Ve insan merak etmeden duramıyor. Acaba dünya çapındaki tüm mitler ve pek çok antik inanış size demin örneğini verdiğim gibi bir zamanların teknolojik dünyasını bize ilahi motifler ve mitolojik dokunuşlar ile mi anlatıyor acaba? Bence oldukça olası bir senaryo. Ve bu senaryoyu günün birinde teknoloji kullanan yeni çağın insanlar olarak bizler kanıtlayacağız gibi gözüküyor. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Derleme videoları yine kanalda aralıklar halinde yayınlanacak. Ve bütün arşivdeki alakalı videolara bu şekilde tek parçada ulaşmanızı sağlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.